Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ekstra bir kitap alışverişi videosuyla geldik. Çünkü kendimi tutamadım. Türk Tarih Kurumu'nda indirimler varmış. Sevgili eşim de bir sebeple Kızılay'a gitmişken dedi ki gel dedi. Sana dedi Türk Tarih Kurumu'ndan kitap alayım dedi. Şu an gözlerimi kilitledim, böyle bakıyorum da zor konuşuyor. Hiç benlik bir şey yok, dedim ki benim kitabım var. Çok kitabım var. Almayalım dedim ama... Yok, ben dedim gel dedim. Aklına geldiyse gidelim dedim. Evet. Ki iyi ki demişim. Çünkü indirim varmış gerçekten. Evet. Çok uyguna, çok güzel şeyler aldık. O yüzden bu böyle bir ekstra şey oldu ama çok güzel kitaplar aldık. Bence beğeneceksiniz. Aldığımız iki kitap şey değil arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu'ndan değil. Hani bir tanesi Türk Tarih Kurumu'ndan değil. Onu tam da dönüşte şurada bir sahaf var. Buraya da neden girmiyoruz dedi. Gene eşim dedi, ben demedim. Değil mi aşkım? Tabii, bir tane. Evet, sen dedin. O yüzden ilk kitabımız. Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri. Ordinarius Profesör M. Fuat Köprülü. Belki bilmeyenler için, hani Kızılay'da çünkü çok böyle merkezde değil ama gençler illa biliyordur diye tahmin ediyorum. Hani böyle arkadaşlar, o Kızılay meydan var ya, ne taraftan doğru tarif edebiliriz aşkım? Çocuklara tarif Sahafı mı? Türk Tarih Kurumu. Sahafı merak ediyorlar ya. Sahafı nasıl? Vallahi nasıl şu an edemeyeceğim. Ederiz? Şu an edemeyeceğim. O şeyin oradan. Hiç o işe girmeyelim aşkım. Sıhhiye tarafından. İsmini söyleyelim Pasajın direkt. Pasajın ismi neydi? Onu da hatırlamıyorum. Onu da hatırlamıyorum. Vallahi komple bitti. Bir bakarız şeyden, belki yazarım ben alta. Çünkü çocuklar soruyor sonra hani. Değil mi? Ucuza kitap nereden alırız diye. Fuat Köprülü hocamızın Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri. Bunu sahaftan aldık. Ötüken Yayınları'nın çok güzel bir kitabı arkadaşlar. Ben çok beğendim. Eminim daha da beğeneceğim okudukça. Şimdi Türk Tarih Kurumu'ndan aldığımız kitaplara geçiyoruz. Profesör Doktor Ali Sevim hocamızın Malazgirt Meydan Savaşı'nı anlattığı çok böyle ince, güzel, hoş bir monografisi bu. Bence güzel. Hani Malazgirt Meydan Savaşı'nda neler olmuş. Ali Sevim hocamız zaten bu konuların üstadı. Türk Tarih Kurumu arkadaşlar yeni bir seriye başladı. Genel Okuyucu dizisi diye. Cumhuriyet'in 100. yılı armağanı, İstanbul kuşatması ve fetih 1453. Feridun M. Emecan hocamızın kitabı. Bu seride Genel Okuyucu dizisinde Türk Tarih Kurumu'nun o klasik aşırı dipnotlara, belgelere boğulmuş şeklinde değil de daha böyle kolay bir anlatım. Hani bazen kanalda nasıl okuyabiliriz, nereden okuyabiliriz diye sorular geliyor tarih konusunda. Bence Türk Tarih Kurumu'nun bu Genel Okuyucu dizisinde elinize ne geçerse okuyabilirsiniz. Gayet de güzel, anlaşılır bir şekilde yazılmış. Onu şuraya koydum. Gene aynı seriden arkadaşlar. Ortaçağ Türk İslam liderleri Aydın Usta. Ben Feridun Emecan hocayı, Ali Sevim hocayı ve buradaki Fuat Köprülü hocayı ve diğer hocaları biliyordum ama Aydın Usta'dan okuyacağım ilk kitap olacak. Ama konusu çok ilgimi çekti. İçindeki başlıklar da çok güzel. Hani Türk İslam liderleri derken yani burada İsmail Bilhan Belsaltık, Buğra Han, Gazneli Mahmut, Tuğrul Çağrı Beyler, Alparslan, Melikşah, Artuklu Belek, Kılıç Arslan hepsi var yani. Ve bence çok güzel bir kitap. Çok keyifli okuyacağıma inanıyorum. Yine Ali Sevim hocamızın Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Bu da tıpkı Malazgirt Savaşı'nı anlattığı gibi böyle ince küçük bir monografi. Ben biraz inceleme fırsatı buldum. Böyle tam konuya değiyor. Öyle çok dağıtmadan Süleyman Şah kimdir, şeceresi nedir, o çevredeki hani Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna giden süreçte çevrenin durumdaydı falan. Çok güzel, temiz anlatıyor. Ve şu seriyi çok seviyorum yani. Hem ucuz hem ilk baskılar. Bunlar şeyin ilk baskı tarzı arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz Türk Tarih Kurumu'nun yeni baskıları da biraz böyle yayıncılık trendine uygun olarak daha böyle renkli kapaklar, hoş şeyler. Ama Türk Tarih Kurumu'nun asıl formatı budur. Süs. Sahaftan aldık tabii. Ha, bunu da mı sahaftan almıştık? Tabii onları. He, evet. Bunu da sahaftan aldık. Doğru, özür dilerim arkadaşlar. Ama bu da Türk Tarih Kurumu yayınları. Tabii. Ama sahaftan almıştık. İlk baskılarından Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Profesör Doktor Fuat Köprülü hocamızın diğer bir kitabı. Şu anda Fuat Köprülü hocamızın kitapları yanlış hatırlamıyorsam genel olarak şeyden çıkıyor. Alfa Yayınlarından çıkıyor. Onların da güzel baskıları var ama birazcık tuzlu oluyor açıkçası. En azından talebeler için. Ama şu kitap mesela 70 lira. Sahaftan ikinci el. Gayet de hoş. Yani her şeyi de anlatıyor. Bak, süsten püsten şey. Sahaftan aldığımda buradan belli. 80 bin lira diyor arkadaşlar. Onu da koydum.
Bunu nereden aldın? Ay ne oluyor be? Bu ne nereden Çekime şey var. Bunu Sabotaj nereden var. aldın? Buna kaç para verdin? Ona para vermedim. Çöpten mi? Onu gerçekten bana melül bakarken aldım. Diğer bir kitabımız arkadaşlar. Yine Türk Tarih Kurumu'nun o dediğim şu tarz basımı, gördüğünüz gibi 1989 basımı. Profesör Doktor Ali Sevim hocamızın Suriye Filistin Selçuklu Devleti tarihi. Yani özellikle Türk Tarih Kurumu'nun bu tarz şeylerini ben çok seviyorum. Neden? Eşimle de o konuyu konuşmuştuk. Hem puntoları daha büyük hem de şurada eski kültürden herhalde mülhem böyle bir şey var. Derkenar için yer var. Benim gibi özellikle kitap okurken not almak isteyen insanlar ya da benim gibi okumaktan gözü bozulan insanlar için hem puntosu çok güzel, satır aralığı çok okunaklı, hem de şu kenarda gerçekten not almaya yetecek kadar yer var. O yüzden bunları çok seviyoruz. Keşke klasik şeyleri hiç bozmasak. Türk Tarih Kurumu'nun işte bunu oradan almıştık. Dediğim gibi artık yeni trende uyup böyle renkli kapaklar, hoş şeyler var. Gene Ali Sevim hocamızın Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi 6. baskısı bu. Hani burada mesela o şeyi biraz kaybetmiş. Puntolar küçülmüş. Kenarı biraz incelmiş. Ama tabii Ali Sevim Hoca zaten Türkiye'de tarihçi deyince 10 isim sayıyorsun. Ne tesadüf, kanalımızı takip eden herkes bu 10 ismi de takip edebilir. Değil mi? Ve şuna çok mutlu olmuştum. 2 cilt, yani şu kitapları çok uyguna almak gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Bu da Mükremin Halil Yinanç hocamızın 2 ciltlik Türkiye Tarihi Selçuklular Devri. Yayına hazırlayan Refet Yinanç. Şu 2 kitabı normalde burada 235 yazıyor ama hani şu 2 tane hacimli cildi arkadaşlar 145 liraya falan aldık. Yani ve yerinden aldık. Bunlar yeni baskı. Bunlar beraber oluyor zaten. Haliyle bu aralar tarihe meraklı, ki bizim kanalda öyle çok arkadaş var, İnsanlara Kızılay'daki özellikle o yeni artık tadilata bitti, yeni açılan yere uğramalarını tavsiye ederiz. Hatta şeyi söyle aşkım. Hani bazı kitaplara baktık da göremedik ya, müdüre hanım onları öğrenciler için kaldırmış. Evet. Bilsinler çocuklar ki sorsunlar, çekinmesinler. Evet, çok güzel hatırlattın aşkım. Ben dedim ki bütün bu aldığım, şimdi gösterdiğim o yeni kuşa kağıda basılmışları aldıktan sonra öderken, hocam dedim şu tarzları örnek göstererek eski baskılar vardı. Şu, hatta yerini gösterdim şurada dedi. Müdüre hanım da şey dedi. Gerçekten insanlar ne kadar art niyetli ya. Bazı dedi kitapçılar dedi geliyor dedi, sahaflar dedi, bunlar ilk baskı olduğu için ve burası devlet kurumu olduğu için eski fiyata tabi. Yeni baskı fiyatı değil, bunlar orada ucuzdu. Sahaflar gelip toparlıyormuş, götürüyormuş ve pahalı pahalı satıyorlarmış. Müdüre hanım da bu art niyetli davranışı gördüğü için onları kaldırttım dedi. Ama dedi öğrenciler gelince dedi ya da meraklıları gelince dedi depodan getirtiyorum dedi. Eğer böyle özellikle bu tarihi anlatan hocaları, bu tarz ilk baskılar ucuz oluyor, İsimle giderseniz sorabilirsiniz. Tavsiye ederim. Hani ben onu bilmiyordum, alışverişin sonunda öğrendim ama bir dahaki gittiğimde daha listeyle giderim. Bu aralar çok tarihçiyiz. Yani Osmanlı'yı bitirdik. Artık bir nesil öne geçtik. Artık Anadolu şeylerine falan geçtik. Anadolu'da Moğollar, Faruk Sümer hocamızın Türk Tarih Kurumu 2. baskı. Yine çok güzel bir basım. Kuşa kağıda, dipnotları falan. Bu biraz daha akademik. Dediğim gibi hani kanalda biraz daha profesyonel okumaya meraklı arkadaşlar bu tarz kitaplara bakabilir. Bunlar çünkü gerçekten akademik diyebileceğimiz kitabın zirveleri yani. Hani gerçekten referans kitaplar. Ama böyle okumaya, tarihe hafif merakı olup bu kadar akademik literatürde, teknik terimlerde boğulmak istemeyen, dipnot okuyunca sıkılan arkadaşlar da o demin dediğim gibi genel okuyucu serisinin ne bulsa okusun, yani öyle söyleyeyim. Ve son olarak da yine çok güzel bir kitap. Bunu aldığım için çok mutluyum. Mübahat Kütükoğlu hocamızın Osmanlı'nın sosyokültürel ve iktisadi yapısı. Ben özellikle eşim bilir. Hani şöyle ciltli kitap görünce evladiyelik, özellikle böyle hacimli eserlerde çok mutlu oluyorum. İçini de gene o eski tarzda basmışlar. Hani der kenarı çok yok ama satırları, puntoları çok iyi. Kuşa kağıda gayet güzel basılmış. Böyle ebrulileri falan var. Hoşuma gitti. Ve bu kitapta normalde 245 lira diye böyle fiyat biçmişler ama kaç %35-40 gibi bir indirim vardı. Biz bunu 149-150 lira gibi bir şey aldık. Yani normalde artık 150 liraya böyle kitaplar alamıyorsunuz. Yani şu yeni aldıklarımızı göster aşkım. Toplam kaç lira verdik? 500 lira mı? Hemen şimdi onu göstereyim onu aşkım göster, şöyle. Gerçekten güzel indirim var. Yani. Her zaman olmuyor. Şu ikisi değil.
Tamam, o ikisi hariç diye belli ederim ya. Mesela şöyle alışveriş videosunu hatta şöyle çevireyim, göstereyim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar hangileri işte sahaftan aldım dediğimiz, yani şu ve şu, bir de şuradaki Bizans müesseseleri hariç, yani bu kadar hacimli, ciltli, güzel eserlere 500 lira bile vermedik. Yani 500-600 lira yok falan. 600 vermedik. 490 küsürdü. Yani 500 lira diyebiliriz. Yani haliyle artık normal bir yayın evinden sadece şu kitap zaten 600-700 lira. Tabii. Biz bu paraya bunların hepsini alabildik. Çok güzeldi. Zaten biraz da o yüzden sizle paylaşmak istedim. Normalde ayda bir, 2 ayda bir alışveriş videosu, ne okudum videosu çekiyorduk. Ama böyle bir şey de olunca sizle paylaşmak istedik heyecanımızı. Bunların arasından hangisini önce okumamı istediğinizi, eşimin de hangisini ya da hangisinin sunumunun incelemesinin önce gelmesini istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Dikkate alınacağını düşünüyorum. Çünkü artık daha önemli. Çünkü artık haftada 2 değil, tek video yayınlayacağım. Evet. Çünkü kanal eskisi gibi izlenmiyor. Belli ki yetişemiyor izleyenler. Çok fazla video birikiyor. Ben de ziyan olsun istemiyorum açıkçası. Zaten yorumlarda da hep diyorsunuz, sizin de söylediğiniz bir şey, yetişemiyoruz diye. O yüzden bundan sonra videolar sadece pazar günleri gelecek. Evet. Kanalın yönetmeni böyle bir karar aldı. Evet. Ama üyelere özel kısma çok fazla inceleme yığacağız. Orada açık olacak, üyeler izleyebilir. Öyle bir durum Bilginize. var. Yani cüzi bir miktarda üyelere özel bir katıl butonumuz vardı. Oraya zaten atıyorduk. Ama artık herhalde orası çok yığılacak. Evet. Haftada bir oradan olacak. Yani üye olanlar katıldan bütün paylaşımları anında takip edebilir. Hani böylelikle de aslında de oluyor. Gerçekten takip eden, isteyenler en azından ulaşsın. Çünkü gerçekten insan üzülüyor arkadaşlar. Üzülüyor, hani çok emek veriliyor, yükleniyor ve sadece mesela 70 kişi izliyor. O çok üzücü. İnsanlara da kızamıyorum ama çünkü ben 2 saat anlatmışım. Zor tüketiliyor. Ben de izlemekte bu arada geç kalıyorum. Ben de çok artık anlık dinleyemiyorum. Benim de hani onları dinleyip böyle bazı şeyleri gözden geçirmem gerekiyor çoğu zaman. O yüzden bir sürü arkadaşlar haftada bire düşüyoruz maalesef. Kusura bakmayın. Ki zaten bu da genel yorumlardan istenen bir şeydi. Yani yorumlarda garip bir paradoksa tespit ettim. Sen de etmişsindir aşkım. Bir yandan birkaç arkadaş bunu çok vurguladı. Çok da hoşuma gitti. YouTube'da böyle bir kanal, yani kitap kanalı yok. Kitaplar genelde tüketim toplumuna uygun olarak 15-20 dakikayı geçmeyen, çünkü kopyala yapıştır tarzı her yerde bulabileceğin beylik sözler. Hiç benim gibi bir kitabı alıp da böyle 2 saat alıntı yapan yok. Kitap atölyesi gibi. O yüzden onu yavaş ve sindire sindire izlemek ve dinlemek gerekiyor. Bir yandan insanlar diyor ki gerçekten çok iyi oluyor ama bir yandan da yetişemiyorlar. Ben de yetişemiyorum. Doğru. Yani çünkü benim de ekstra bir zaman yaratmam gerekiyor. Ama takdir edersiniz ki hani bir yandan böyle kesme tahtasında sebze doğrayıp diğer taraftan hani ransiye dinlemek çok kolay olmuyor. Hele bir de benden dinlemek değil mi aşkım? Çok kolay olmuyor. Ama ben de gerçekten o benim çok hoşuma gidiyor. Hani arkadaşların dediği YouTube'da böyle bir kanal yok. Çünkü ben bakıyorum. Kanalda 220'den fazla video var. Biraz en az 150 tane kitap olsun, var yani. Bir sindirsin arkadaşlar da. Eğer yeniden böyle olursa döneriz tabii ki yine eski düzene. Yani bundan sonra de duyursun yapalım mı o göbür konuştuğumuz konuyu? Onu da yaparız, şimdi bırak. Tamam o zaman. Kanalın yönetmeni bırak. Evet. Evet arkadaşlar, kitaplar bunlar. Güzel bir tarih kurumu ve ufak sahaf alışverişiydi. Reklam değildir, değil mi? Reklam değildir. Reklam değil, para verdik. Öğrenci arkadaşlar için hani nasıl uygun kitap buluruzun birazcık. Gerçekten öyle. Yani oraya gidebilirsiniz. Yani Türk Tarih Kurumu faydalı. Da ya arkadaşlar biliyorsunuz ya, Kızılay'da hani Sıhhiye tarafından girince Dost'a doğru gitmeye çalışırken böyle merdiven gibi bir yerden çıkıyorsunuz ya. Tam çıkarken böyle sınav kitapları satan bir yer var. Siz onu dışarıdan sınav kitapları gibi görüyorsunuz ama aşağıya doğru indiğinizde orası sahaf. Evet. Hatta dışında böyle telefoncular falan da var ama değil işte yani. İçi bayağı sahaf ve gerçekten uygun kitaplar var. Oraya gitmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Çok uzakta aramanıza gerek yok Kızılay'dakiler için. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilgisini çekebileceğinizi düşündüğünüz arkadaşlarla paylaşmanızı rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Senin söyleyeceğin bir şey var mı aşkım? Yok. Herkese kolay gelsin.